Herkese merhaba. Bu videoda, Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından basılan, Türk spor tarihine damga vurmuş isimler adına çıkarılan hatıra gümüş paraları birlikte inceleyeceğiz. Bu paralar sadece birer koleksiyon ürünü değil. Her biri, bir dönemi, bir mücadeleyi ve bir ismi temsil ediyor. Kimi minderde, kimi sahada, kimi pistte, ama hepsi Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış insanlar. Bu hatıra paralarının görsellerine, teknik özelliklerine ve bu paraların üzerinde yer alan spor insanlarının kısa ama öz hikayelerine değineceğiz. Eğer koleksiyon meraklısıysan, eğer Türk spor tarihine ilgi duyuyorsan, bu video tam sana göre. Haydi başlayalım. Türk Spor İnsanları serisinin ilk gümüş hatıra parası Koca Yusuf. Bu hatıra para, 20 Türk Lirası nominal değerle sunulmuştur. Üretiminde, yüksek saflıkta 925 ayar gümüş kullanılmıştır. Paranın çapı, 38,61 milimetredir. Ağırlığı ise, 31,10 gramdır. Mat ve parlak yüzeylerin birlikte kullanıldığı, proof baskı tercih edilmiştir. Bu sayede, figürler daha net, detaylar daha belirgin hale gelmiştir. Paranın kenar yapısı tırtıllı, yani milt formdadır, maksimum 3000 adet ile sınırlı sayıda basılmıştır. Bu da onu, seri içerisinde özel ve sınırlı bir koleksiyon ürünü haline getirdi. Koca Yusuf, 1857 yılında bugünkü Bulgaristan sınırları içinde kalan Şumlu'da dünyaya geldi. Güreşe genç yaşta başladı ve kısa sürede yalnızca gücüyle değil, disiplini ve karakteriyle de dikkat çekti. 1880'li yıllarda Kırkpınar'da başpehlivan unvanını kazanan Koca Yusuf, Osmanlı güreş geleneğini Avrupa'ya taşıyan ilk isimlerden biri oldu. Fransa başta olmak üzere Avrupa'da çıktığı müsabakalarda, uzun süre yenilgi yüzü görmedi ve Türk gibi güçlü ifadesinin yayılmasında büyük rol oynadı. Daha sonra Amerika'ya giden Koca Yusuf, burada da çıktığı çok sayıda karşılaşmayı kazanarak, uluslararası bir ün elde etti. Ancak 1898 yılında, Amerika dönüşü sırasında bindiği geminin, Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu, henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Ardında, yalnızca kazanılmış müsabakalar değil, Türk spor tarihinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Türk Spor İnsanları serisinin ikinci hatıra parası, Türk spor tarihinin dünya çapında tanınan en büyük isimlerinden biri, boyuyla değil, kaldırdığı ağırlıklarla efsaneleşen bir sporcu, Naim Süleymanoğlu, namı diğer, Cep Herkülü. Teknik özellikler açısından, Koca Yusuf için basılan hatıra, parayla tamamen aynıdır. Ağırlık, çap, ayar, nominal değer ve darphane standartları birebir korunmuştur. İki para arasındaki tek fark, tedavül süreleridir. Her biri farklı dönemlerde, sınırlı zaman aralığında piyasaya sürülmüş ve kendi sürecini tamamlamıştır. Ancak bugün itibarıyla her iki hatıra gümüş paranın da satışı tamamlanmıştır. Bu küçük bedene, tarihin en büyük güç istatistiklerinden biri sığdı. Tam 46 dünya rekoru, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu. 1967 yılında, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Henüz 14 yaşındayken gençler ve yıldızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Bu, sıradan bir başlangıç değildi, bir istisnanın habercisiydi. 1982'de Brezilya'da en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Bir yıl sonra, büyüklerde dünya halter şampiyonu oldu. Artık Naim Süleymanoğlu ismi, yalnızca gelecek vadeden bir sporcu değil, dünyanın konuştuğu bir güçtü. 1983 ile 1986 yılları arasında, gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı. 1984 ila 86 arasında, dünyada yılın haltercisi seçildi. Bu dönem, halter tarihinin en yoğun ve en baskın performans yıllarından biri olarak kayda geçti. 1986'da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti. Bu, yalnızca bir spor kararı değil, bir hayat dönüm noktasıydı. Ve 1988 Seul Olimpiyatları, 6 dünya 9 olimpiyat rekoru. Olimpiyat tarihinde, Türkiye'ye güreş dışında ilk altın madalyayı kazandırdı. 1992'de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından, dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi. Time dergisine kapak oldu.
2000 yılında ise Uluslararası Halter Federasyonu'nda dünyanın en genç as başkanı seçildi. Artık o sadece sporcu değil, küresel bir figürdü. 18 Kasım 2017'de henüz 50 yaşındayken hayata veda etti. Ama kırdığı rekorlar, değiştirdiği algılar ve ilham verdiği kuşaklar hala yaşıyor. Naim Süleymanoğlu, küçük bir bedende, tarihe sığmayan bir güç. Türk Spor İnsanı serisinin sonuncu ismi Türk futbolunun adını, Avrupa sahalarına altın harflerle yazdıran bir efsane. Sahada zarafetle gücü birleştiren, attığı gollerle sadece maçları değil, dönemleri kazanan bir isim. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz golcüsü. Lefter Küçükandonyadis. Bu hatıra gümüş paranın teknik özellikleri, serideki diğer spor insanlarıyla birebir aynıdır. Nominal değerinden metal yapısına, ağırlığından baskı kalitesine kadar tüm standartlar korunmuştur. Ancak bu para, serideki bazı örneklerin aksine, halen aktif olarak tedavüldedir. Son dönemde küresel emtia piyasalarında yaşanan sert yükseliş, özellikle gümüş ve altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşımıştır. Bu gelişme, darphane tarafından basılan hatıra paralara da doğrudan yansımış, kısa bir süre öncesine kıyasla %100'ün üzerinde bir fiyat artışı yaşanmıştır. Bugün itibarıyla bu hatıra gümüş paranın güncel satış fiyatı 6.500 Türk Lirası seviyesine ulaşmış durumdadır. Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi. Kariyeri boyunca attığı 832 gol ile, "Ver leftere, yaz deftere" sözü Türk futbol tarihine kazındı. 22 Aralık'ta İstanbul'da dünyaya geldi. 1947 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı lacivertli formayla efsaneleşen yolculuğu başladı. 1951 ile 1953 yılları arasında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında forma giydi. 1953'ten 1964'e kadar yeniden Fenerbahçe formasını giydi ve kulüp tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri oldu. 1966 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı. Teknik direktör olarak birçok takımda görev aldı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda 423 gol kaydetti. 50 kez de ay yıldızlı milli formayı giydi. 13 Ocak'ta hayatını kaybetti. Bu hatıra gümüş para, Lefter Küçükandonyadis'in yalnızca bir futbolcu değil, Türk spor tarihinin kalıcı bir değeri olduğunu simgeliyor. Bu videonun sonunda, Türk spor tarihine damga vurmuş bu isimlerin görselleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve elbette, bu özel hatıra paraları koleksiyonunuza eklemeyi de. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Keyifli, güzel ve anlamlı koleksiyonlar dilerim.